Kan sizin hayatınızda ne ifade ediyor? Nasıl bir dönüm noktası oldu? Aslında kan benim için kartpostallarda gördüğüm bir yerdi. Tayland Ticaret Merkezi'ne gittim ve adamlara şu soruyu sordum. Burada ne iş yapılır? Adamlar da gülmeye başladı tabii ki. Yani benim de hayatımda en çok etkileyen hikayelerden birisidir. Çünkü babamın şehir efsanesi gibi anlattığı bir şey benim başıma geldi. Bana bazen soruyorlar işte hani başarının sırrı nedir? Açıklayabiliriz. Bence cesaret. Çok iyi yaptın. Yani şöyle söyleyeyim yani belki hayatımın en büyük sürprizi oldu. Yani gerçekten çok duygulandım çünkü sevgili izleyicilerimiz, hiç etrafınızda birisine bulutları kaldırabilir misin diye sordunuz mu? Yanlış duymadınız. Bu soruyu birebir duyan bir konuğum var bugün. Neden bu soru soruldu ona biliyor musunuz? Çünkü bütün imkansızlıkları imkanlı hale getirebilmek için yüreğini ortaya koyan bir isim olduğundan. Evet sevgili İzzet Pinto, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Vallahi Kimsiniz hiç böyle siz? bir açılış beklemiyordum. Müthişsiniz. Peki, bence sizin hikayenizin yanında bunlar az kalır. Çok sağ olun. Peki ben sorsam İzzet Pinto kimdir? Ben Global Agency'nin kurucusu ve CEO'suyum. Global Agency 15 yıldır Türk dizilerini ve yarışma programını yurt dışına açan bir dağıtım şirketi. Fakat öncesinde tabii ki birçok farklı alanlarda denemem oldu. Yaklaşık 20 iş deneyimim oldu. Ve 21.'si de Global Agency oldu. 20 başarısızlıktan sonra artık mutlu sona da Global Agency ile ulaştım. Hatta şey diyecektim ben anonsta aslında sevgili seyircilerimiz hani 7 kere düşüp 8 kere kalkan diyecektim. Bir baktım ki İzzet Benkler 20'yi aştığı için bu rakamları telaffuz etmekten vazgeçtim. Şimdi bu ajansı ve dizi sektörünü söylediniz ama tabii bunun çok evveliyatı var. Evet. Ben şöyle biraz sizi geçmişe götürmek istiyorum. Büyükada'ya gidelim, çocukluğunuzda gidelim, bir okul yıllarınıza başlayalım bakalım. Gerisini sizden dinleyelim. Ben ilkokulda Işık Lisesi'ne gittim. Lisede de Bilgi Lisesi'ne gittim. Lise sonu okumak için de Amerika'da bir yıllık bir deneyimim oldu. Exchange Student adında bir program vardı. O programa katıldım ve bir yıl boyunca Amerika'da okudum. Lise sonunda da Amerika'dan mezun oldum. Peki şimdi siz hani güzel okullarınızı söylüyorsunuz ama çok da böyle okulla arası olan bir öğrenci değildiniz. Maalesef Şimdi hani değildim. İyi 5'ten bir öğrenci şaşma değildim. 6'yı aşma felsefesiyle gidiyorsunuz okul yıllarında. Doğru, maalesef öyleydim. Peki çünkü içinizde hiç durdurulamayan bir hani ticaret aşkı, bir tüccar olma duygusu var. Evet. Ama burada hani hiç adını sıklıkla tabii ki zikredeceğimiz değerli babanıza ben artık birazcık rol vereceğim. Çocukluk yıllarınızdasınız, 8 yaşınızda, Büyükada'dasınız ve babanıza diyorsunuz ki ben para kazanmak istiyorum, ticaret yapmak istiyorum. O da size tamam oğlum diyor yani yaz tatili, bu tatilde hadi bakalım sana bir iş planı çıkarıyorum diyor ve sizin ilk esnaflık günleriniz başlıyor. Biraz o günleri konuşabilir miyiz? Beni ticarete teşvik eden hep babam oldu. Ben çocukken oldukça utangaç çekingen bir çocuktum. Fakat babam hem bunu yenmemi istiyordu hem de ticareti sevdirmek istiyordu. Bu yüzden de işte yazın ben 8 yaşındayken bir gün beni karşısına aldı ve dedi ki artık senin para kazanma vaktin geldi dedi. Ben de tabii ki o anda şaşırdım. Hatta şaka yaptığını düşündüm. O zamanlarda da kendisi saat ithalatçısıydı ve bana planından bahsetti. Perşembe günleri her zaman Büyükada'da pazar kurulurdu. Oraya gidip onun bana vereceği saatleri satıp para kazanmamı istedi. Tabii benim için çok çok zor bir şeydi bu ve başta direttim, kabul etmedim. Fakat bizim evde her zaman onun kuralları geçerliydi. Bu yüzden yapmak zorundaydım ve bir arkadaşımdan destek alarak pazara gittik. O saatleri sattık ve orada hem birazcık aslında utangaçlığımı kırmış oldum hem de para kazanmanın, ticaret yapmanın ne kadar keyifli olduğunu çok küçük yaşta öğrenmiş oldum. Ve o sayede her zaman ticaretin içinde yer aldım. Ama şimdi o hikayede bir olay var ki siz böyle yıllar geçtikten sonra konuşmalarınızın başlığı olarak kullanıyorsunuz. Babanızla yaşadığınız bir hayat dersi de var aslında. Doğru. Biraz ondan bahseder misiniz doğru. lütfen? Tabii ki haklısınız. O zaman çok büyük bir hayat dersi edindim ve gerçekten hayat mottom oldu. O da paylaşmak üzerineydi aslında. Paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bana o gün anlattı. O gün tahminen hani bugünkü parayla diyelim 500 lira kazandık. Bu parayı babama teslim ettiğimde bize dedi ki bakın çocuklar bu 500 liranın 250 lirası maliyet. Ben bunu almalıyım çünkü ben yatırdım.
Ama geri kalanını da size vereceğim. Ve eşit olarak dağıttı 125-125. Ben de o anda kızdım. Niye bana %80'ini vermiyorsun dedim. İşte ben senin oğlunum, arkadaşıma 50 lira ver yeter gibi konuştum. O da hiç olur mu dedi. Siz eşit çalıştınız. Ve unutma İzzet, eğer hayatta paylaşmayı bilmezsen kazanamazsın dedi. Ve gerçekten bu benim kafamda yer etti. Yani paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu 8 yaşında bastıra bastıra bana öğretti. Bundan sonra da gerçekten ben bunu hayatıma entegre ettim ve her zaman her şeyimi insanlarla paylaştım. Peki arkadaşınız ne yapıyor İzzet Bey? Görüşüyor musunuz? O Tel Aviv'e yerleşti. Fakat kitap sayesinde kontağa geçtim. Kitap çıkar çıkmaz ona da kitabı yolladım. Çünkü kitapta bu hikayeyi de anlattım. Ve kitap sayesinde tekrar bir iletişim başladı. Peki bakalım arkadaşınız ne diyor? Allah Allah. Gerçekten ona mı ulaştınız? İnanamıyorum. Merhaba. Roni Bey hoş geldiniz ve sizi baş başa bırakıyorum. İnanamıyorum. Nasılsın? Ne haber İzzet, nasılsın? Şu an vallahi daha şoku atlatamadım. Vay, çok şaşırdım. Müthiş bir sürpriz oldu. İyi ki katıldın, sağ olasın. Memnuniyetle, ne demek? Böyle bir şey yapar mısın dediler. Tabii ki zevkle katılırım dedim. Biliyorsun bu hikayeyi hep anlatıyorum çünkü çok önemsediğim bir hikaye bu, paylaşmak üzerine. Ve çok şükür o anıyı da seninle paylaşmıştık. Aslında belki senin hatırladığın bir şey var mı o günle ilgili? Ben çok duymak isterim çünkü hiç aslında konuşmadık bu konuyu seninle. Ya o gün aslında belki de birçoğumuz için, yani hem senin o için olduğu gibi benim için de çok değişik bir anıydı. Çünkü yani o güne kadar Büyükada'da hep çocuklarla birlikte oynadığımız bir günden birdenbire hayatımızın değiştiği, her şeye biraz daha farklı bakmayı öğrendiğimiz bir gündü. Pazara gitmek hiçbir çocuğun aklına gelmiyordu. Pazarda genelde annenin elinden tutman gereken bir yerdi. Biz iki tane 8 ila 9 yaşında iki çocuk birdenbire pazarda pazarcılardan yer isteyip orada acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye çok ilginç bir anıydı. İzzet'le bizim büyük annelerimiz de çok çok yakın arkadaşlardı. Onlar da bunu duyduklarında zaten yani hem biraz merakla hem de biraz böyle memnuniyetle bir gülümsemişlerdi birlikte. O günü de çok iyi hatırlıyorum. Onları da analım izninizle burada. Ama yani İzzet'i her seferinde gerek medyada görmek, gerek kitabını okumak çok mutlu ediyor. Böyle bir çocuklukta birlikte bir şeyler paylaşmış olmanın mutluluğu çok güzel. Biz belki yıllardır aynı coğrafyalarda yaşamıyoruz ama karşı karşıya her geldiğimizde o çocukluk günlerindeki gibi samimi bir karşılaşma olması çok mutlu ediyor beni. O nedenle de böyle bir şeye katılır mısın dediklerinde zevkle katılırım dedim. Çok iyi yaptın. Yani şöyle söyleyeyim, yani belki hayatımın en büyük sürprizi oldu. Yani gerçekten çok duygulandım. Çünkü sonuçta bir şekilde hiç bu anıyı daha sonrasında konuşamadık. Çünkü yıllardır yurt dışında yaşıyor. Hani ilk defa bugün aslında bu anıyı konuşabildik. O yüzden çok mutlu oldum. Ben şu an İzzet Bey'in gözlerinin içini görüyorum. Hakikaten Roni Bey çok teşekkür ediyoruz size. Gerçekten var olun, daim olun. Evet, Roni Bey'i uğurladık. Evet. Böyle gözünüzden bulutlar geçti ama güzel bulutlar olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Yani galiba hayatımın en büyük sürprizi oldu. Ne güzel bunu duymak. O zaman biraz zamanı ilerletelim. Artık 14 yaşınıza geliyorsunuz. Zaman ilerliyor ve sizin hep satırlarda vurguladığınız bir kelime var babanız için. Bana antrenör gibi yaklaştı. Hep hayatı öğretti. Doğru. Bu 14 yaşınıza geldiğinizde yine bu yaptığınız küçük işlerden paralar kazanıyorsunuz. O paralar sizin için çok kıymetli. Maalesef bir gün okula giderken bir gasp tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Doğru. Ve bir mahkeme süreci başlıyor. Başka çocuklar da bundan muzdarip ama babaları onları mahkemeye götürmüyor. Doğru, evet. Sizi götürüyor Aynen. babanız. Çünkü bunu yapmasının bir sebebi vardı. Neden? Doğru. Çünkü aslında maalesef, yani belki burada söylemek doğru değil ama Türkiye'deki adalet sisteminin iyi çalışmadığını düşünüyor. Ve küçük yaşta da bunu bana göstermek istiyor. Dedi ki şimdi bu çocuk suçlu olmasına rağmen maalesef ceza almayacak ama bunu görmeni istiyorum dedi. Ve gittik. Ben büyük bir heyecanla zannediyorum ki işte hani bir gasp suçuna karıştığı için bu çocuğu içeri tıkacaklar. Çünkü doğrusu da bu. Ama çocuğu salıyorlar. Ben orada büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü babam bunu söylemiş olsa bile böyle olacağını düşünmüyorum.
Yani sonuçta suçlu yakalanmış, içeri girmesi lazım. Ama adalet sistemi iyi çalışmadığı için çocuğun içeri girmeyeceğini tahmin ediyor ve bunu bana göstermek istiyor. Yine bir hayat dersi. Evet. Bir de sırf aslında beni mahkemeye götürmesi bir ders değildi. Bu gasp olayını yaşadıktan sonra mesela diğer çocukları hep anneleri babaları elinden tuttu. Günlerce beraber götürdüler. Fakat o tam tersi. Ben yine tek başıma okula gittim. Çünkü yürüme mesafesindeydi okul. Ama ara sokaklardan tabii geçerek gidiyordum. Fakat işte birkaç yüz metre geriden bir iki gün boyunca izledi. Çünkü hiç o zaman işte elimi tutan bir baba modeli çizmek istemedi. Bence o da çok sıra dışı bir yaklaşım. Onun için de hani çok memnunum. Bu sayede belki beni çok daha cesur yetiştirdi. Bunun katkılarını zaten hayatınızın ilerleyen dönemlerinde birlikte görüp paylaşacağız burada da. Evet. Peki liseye geçtiniz artık. Lise 2, gazetede bir ilan görüyorsunuz ve Evet. liseyi Amerika'da tamamlama ile ilgili bir fırsat geliyor önünüze ve bunu ailenizle paylaşıyorsunuz. Ondan sonra bir yurt dışı süreci başlıyor. O süreci bir dinleyelim sizden. Evet. Bir gün eve gelen gazeteyi okuduğumda bir programdan bahsedildiğini gördüm. Exchange Student programı. Burada bir yıl boyunca bir ailenin yanında kalıyorsunuz. Bu sayede lise diplomanızı Amerika'dan alıyorsunuz. Bir de benim en büyük hayalim üniversiteyi yurt dışında okumaktı. Özellikle Amerika'da okumaktı. Bu benim için bir hazırlık olur gibi düşündüm. Yani lise sonu Amerika'da okurum. Sonrasında İngilizcemi orada geliştirdiğim için orada devam ederim diye düşündüm. Ve bir ailenin yanına gittim. Bu programa katıldım ve bir ailenin yanına gittim. Müthiş bir yıl geçirdim. Çok kolay değildi tabii ki. Çünkü ailenizden uzak kalıyorsunuz. Farklı bir kültür, tanımadığınız insanlar. Bir şeyde duralım. Houston Havaalanı'na indiniz orada. Evet. Aileniz sizi karşıladı. Evet. Çok da tatlı bir aileydi. Çok. Sevecendi değil mi? Kızların Çok. üzerine Türk bayrağı olan bir kostümleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani ismini yazmışlar. böyle İsminizi yazmıştı. pankartta. Evet. 3 kişi beni karşıladı ve çok güzel bir andı. Ve siz çok güzel bir ifade kullanıyorsunuz. Kan bağımız yoktu ama can bağımız vardı diye. O Evet. aileyi ilerleyen sayfalarda da var. Minnetle hatırlıyorsunuz ve anıyorsunuz. Onlar Tabii. da size çok güzel misafirperverlik gösteriyor. Çok. Yani değil her mi? zaman hala söyleyeyim. Yani onlar benim ikinci ailem oldu. İkinci aileniz. Evet, Evet, evet. sizi iyi ve kötü gününüzde hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tabii ki. Bu arada tabii siz ailenize o kadar düşkünsünüz ki hani sözümün başında söylemiştim zaten hani köklerine müteşekkir bir insansınız siz. Oraya gidince tabii özlem ağır basıyor. Evinizi arıyorsunuz. Tabii. Bir sevgili Gile Hanım'la bir ağlama seansınız oluyor falan Evet. filan ama bu aile size hep kol kanat geriyor aslında. Bir bakalım ailemiz ne yapıyor acaba? Ailemiz nasıllar şu Nasıl? anda? Bir bakalım. Ya video mu? Canlı bağlantı yoktur herhalde. Canlı bağlanamayacağız çünkü aramızdaki hani 10 küsur saatlik farktan dolayı sevgili Robert ve Robin bizim için video çektiler ve Heyecanla. onu paylaştılar. O zaman Hadi izleyelim. izleyelim. Çok merak ediyorum. Hello, Ezel. Hi, sweetheart. We're going to tell a few stories about you and how we met and your year with us in Houston that changed our lives forever. We were so excited to meet you at the airport that we brought a great big balloon and embarrassed you to tears in front of your other teenage friends who arrived on the airplane. But it brought us together, and we've had such a great time with you, knowing you from 1993 Yes? to this time, and so many adventures and so many shared celebrations. You came to visit us in Kansas City during a snowstorm. We've been to your engagement. We were into your wedding. So I found this picture of your prom, the very special dance at the end of your senior year of high school in Houston, Texas. And you were so handsome in your tuxedo. You haven't changed much. You're a little fluffier on top here, but you're still very handsome in your tuxedo. And we found this wonderful picture, which is our Thanksgiving with you and at our daughter's house. And the funny thing is, of course, it is exactly Thanksgiving since 1994. So
and there he is. One of his favorite shirts, the rugby look with the green and blue stripes. So we're happy. We're happy we had that. Well, you're going to show him the turtle. And one of the things that has influenced us to love the Turkish culture, not just the cuisine, but all the things that we've collected in our at least 5 trips to Istanbul, and going on a major trip with İzzet when he was 20. Yeah. So we have only about another minute left, Robin. So I just want to say also that when we met after that year, Robin and I turned to each other, and we knew you were going to be something special. You were going to be something big. We didn't know what it was, but we knew it was going to be big because you dreamed big, and you had big ideas, and you had people that supported you all around you that would make you the biggest thing in the world. And lo and behold, here you are today, a very, very famous producer and provider of all types of things, entertainments, and an author and a TED speaker. So many things, it's very difficult to count. But we look back so finally on that time thinking that we had the opportunity to influence you and to add to your experiences that I think you take forward with you today. Closing words, Robin. you've just been an amazing person. And at each step, your plan and then your follow through has just shown everybody around you that when you put your mind to it, you can make it happen. Right. Probably the first thing was when you were 17, you collected and earned all the money that you would need for your trip to the United States for a school year. You were by adamant. selling those dresses, right? Yeah. Your mother's... He made a business and his mother helped him. So we know every time you have an idea, you also have a plan. Mm-hmm. And we're so excited to see your plan. We're overwhelmed, and the fact that we got to see you for your award ceremony at Turk of America. Yeah. We're just thrilled. We're just thrilled. We're going to have to end it here. We love you very much, and we will talk and hopefully see you soon. Love you. Love you. Vay inanılmazdı. Daha fazlasını kaldıramayacağım galiba. Çok Peki. Sağ olun ya. İnanılmaz şeyler bunlar. Biz sevgili aileye de buradan enişten sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Bize vakit ayırdılar. Sizi çok seviyorlar ama. Yani sizi ben o de kadar onları çok seviyorlar gerçekten ki. ikinci ailem oldu. Çünkü yani hiç tanımadıkları birisini bir yıl boyunca evlerinde kendi çocukları gibi davrandılar. Yani haklarını ödeyemem. Ben bu arada sevgili seyirciler şu an İzzet Bey'in gözlerini gerçekten görmenizi istiyorum. O gözler buğulu buğulu bakıyor burada. İnanılmaz duygulardan duygulara koşuyoruz Evet, biz öyle de. vallahi. Peki hız kesmeden devam edelim. Evet. Şimdi ben kitap sırasıyla gidiyorum. Şimdi geldik 3. bölüme. Kitaptaki 3. bölümde siz yaz tatili için Türkiye'ye geliyorsunuz. Doğru. Şimdi dedim ya hani İzzet'in pek okulla alakası yoktu. Şimdi içindeki o ticaret hayatına atılma ruhu Evet. sizi yiyip bitiriyor. Evet. Ve bir karar alıyorsunuz. Ondan sonrasını sizden dinleyelim. Ve evin balkonunda bu kararı açıklıyorsunuz ki Doğru. o balkonda da bir aslında ritüelleriniz de var. Sizden dinleyelim. Evet. Evde hep böyle balkonda yemek sonrası ailemle otururdum. İşte kahve içerdik. Annem böyle çok güzel meyve tabakları hazırlardı. Ve genelde işte hep geleceğimle ilgili planlar yapardık. Babam bu konuda konuşmayı çok severdi. Çünkü en büyük hayali benim başarılı olduğumu görmekti. Amerika'dan döndükten sonra da aslında yaz dönemi için Türkiye'ye gelmiştim. Fakat şunu fark ettim. Lise sonunu zaten zar zor geçmiştim. Ve açıkçası üniversitede başarısız olmaktan korkuyordum. Bir de ticaret hayatını aslında çok seviyordum ve bir an önce ticaret hayatına atılmak istiyordum. Bu yüzden işte bütün özgüvenimi toplayıp ailemin karşısına geçtim. Ve Amerika'ya gitmek istemediğimi söyledim. Türkiye'de kalıp iş hayatına atılmak istediğimi söyledim. Ama annem babam Allah'tan negatif yaklaşmadı. İyi düşündün mü dediler ve bu kararı bana bıraktılar.
Ve ben işte 17-18 yaşında ticaret hayatına atıldım. Peki, yani belki bu soruyu sormak için biraz erken ama şimdi sevgili oğlunuz Aksel gelse ve size böyle bir karar açıklasa ona nasıl yaklaşırsınız? Şimdi birazcık da devir değişti aslında. 20-25 yıl geçti. Artık gerçekten lise mezunu yok. Artık üniversite, lise gibi oldu. Hani master yapmayacağım dese kabul ederim. Ama yani bu dönemde artık üniversite şart. Bundan dolayı kabul etmem. Peki o zaman Aksel'e şimdiden başarılar ve bol şans dileyelim ve biz tekrar kaldığımız yere geri dönelim. Evet. Ticaret hayatına nerede başlıyorsunuz? Biraz o günleri de dönelim. Ticaret hayatına ilk bir kırtasiye şirketinde başladım. Şirketin adı Ersan Kimya'ydı, Ersan Kırtasiye. Orada marketlere satıştan sorumluydum. Genelde firmanın yurt dışına ithal ettiği ürünleri Türkiye'deki marketlere satardım. Aslında sizin iş hayatıyla ilgili ilk hayal kırıklığınızı belki burada yaşadınız diyebilir miyiz? Çünkü yöneticiniz sizi Bangkok'a gönderecekti. Doğru. Sonra vazgeçiyor ve siz Doğru. üzülüyorsunuz. Doğru. Şirketin sahibi Hong Kong'da bir ofis açacaktı. Evet. Beni de onun başına getirecekti. Bu teklifi sunduğunda çok heyecanlandım. Ve bir anda artık hayalim Hong Kong'a yerleşmek oldu. 1,5 sene çalıştıktan sonra sözünü tutamadı. Evet. Ama aslında tutmadı demiyorum, tutamadı. Çünkü belki de hani ben de çok gençtim ve bunu yapabileceğime inanmadı. Bundan dolayı da aslında ona saygı duyuyorum. Sözünde duramayınca ben de ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü hayalim Hong Kong'a yerleşmekti ve bunun üzerine Hong Kong'da ofisi olan başka bir şirkete geçtim. Elektronik ürünler ithal eden ve Türkiye'de satan bir şirketti. O şirkette de yine aynı görevi üstlendim. Yurt dışından ithal edilen elektronik ürünleri Türkiye'deki marketlere satıyordum. Ve artık Hong Kong'daydınız değil mi o dönemde? Yok, Hong Kong'da değildim. Orada da aslında 1,5 sene çalıştıktan sonra patronum benim Hong Kong'daki ofisin başına getirecekti. Fakat o da sözünde duramadı. Bunun üzerine ben tek başıma gitmeye karar verdim. Ve artık gittiniz. Hong 20 Kong'daki yaşında, süreciniz evet. Başladı. Ama işte hep hedef Hong Kong'tu. Fakat araştırmaya başladığım zaman aslında Hong Kong'un çok pahalı bir şehir olduğunu öğrendim. Bu yüzden de Hong Kong yerine Bangkok'a yerleşmeye karar verdim. Ve valizimi alıp gittim. Tabii ki benim için çok büyük bir maceraydı. Fakat iyi ki de yapmışım diyorum bugün. Gittiniz, ne yaptınız orada mesela? Şimdi böyle girişte söyledik, ortalarda söyledik, işte 7 kere düşen, 8 kere kalkan, 20 kere batan filan. Burada ne işlerle uğraşıyordunuz İzzet Bey? Şimdi oraya gittiğim zaman aslında ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden ilk başta direkt Tayland Ticaret Merkezi'ne gittim. Ve adamlara şu soruyu sordum. Burada ne iş yapılır? Adamlar da gülmeye başladı tabii ki. Çünkü çok saçma bir soruydu bu. Dediler ki bunu biz size söyleyemeyiz. Biz size en iyisi bir kitapçık verelim. Burada Tayland'daki bütün ihracatçıların bilgileri var. Bütün sektörler. Siz bir araştırın. Arada Bangkok'a giderken bu sefer Baum da benimle gelmişti destek olmak adına. Ve biz bütün gün bu kitaba bakıyoruz. İşte hangi iş yapsak diye araştırıyoruz. Fakat bir türlü de bulamıyoruz. Fakat bir gün şans eseri kendimizi bir alışveriş merkezine bulduk. Ve bir baktık ki 5 dolara ayakkabı satılıyor. O zaman ampul yandı. Şöyle düşündük, eğer perakende de 5 dolarsa demek ki fabrikadaki fiyatı 3 dolardır. Biz de o imalatçıyı bulduk. Bu sektörden gelmediğimizi açık açık söyledik. Kendisi bize güvenip bir sürü numune verdi. Türkiye'de o dönem fuar yapılıyordu. Fuarda küçük bir stand alarak bu işe başladık. Ve inanılmaz bir çıkış yakaladık. Çok ciddi sipariş aldık. Her şey güzel başlamıştı. Fakat kısa süre sonra çok ciddi bir çöküş yaşadık. Çünkü ayakkabı ithal ederken altına menşeisini yazmak gerekiyormuş. Biz de bilmediğimiz için bunu yaptırmadık. Bu çünkü hani tüketiciyi yanıltmak da olabilir gibi görünüyor. O yüzden mutlaka hangi ülkede üretiliyorsa altına menşeisini yazmak gerekiyor. Bunu da bilmediğimiz için bütün ayakkabılar gümrükte takıldı kaldı. Ve o ayakkabıları çekmemiz haftalar sürdü. Bu yüzden aslında maalesef çok kötü başladık. Yani çok iyi başladığını düşündüğümüz iş bir anda kabusa döndü bizim için. Bir süre ayakkabı işiyle uğraştım. Fakat bir türlü istediğimiz gibi gitmedi. Ben arada Tayland'da yaşıyorum. Bu ayakkabıların üretimleriyle ilgileniyorum. Oraya o kadar sevdim ki
kesinlikle buraya dönmek istemiyorum. Aslında buraya dönüp babama yardım etmem lazım ama oradaki hayatı çok sevdim. Ve ilk defa babama karşı geliyorum. Ben burada kalacağım diyorum. Babam da beni geri çekmek adına para yollamamaya başlıyor. Sonuçta orada yaşamak istiyorsunuz, para kazanmanız lazım. Bunun üzerine ben İşporta'da çalışmaya başlıyorum. Bir arkadaşımın destek alarak. Biz böyle 2 kişi yerde oturduk. Arada arkadaşım oranın yerlisiydi. Ve İşporta'da ayakkabı ve çanta satmaya çalışıyorduk. Çok çok zor günlerdi. Yani kitapta bunları fotoğraflarıyla görebilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Hakikaten zaten anlatım dili de o kadar tasvire yatkın ki hepsini tıpkı İzzet Bey'in anlattığı gibi gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Peki biraz güzel şeylere doğru gidelim artık. Burada sizin yaşadığınız işte hayal kırıklıkları var, yorgunluklar var vesaire. Sonra bir gün sevgili dostunuz Lemi ile birlikte televizyon seyrediyorsunuz. evet. Yavaş yavaş İzzet Bey'in beyaz cama yaklaşma süreci başlıyor efendim. Bir yarışma programı var. Evet. İzleyicilerimiz de biliyorlardır, çırak yarışması. Diyorsunuz ki ben buraya katılacağım. Katılırsın, katılamazsın. Evet. Bir yarışmaya katılma süreciniz başlıyor. Hadi bir orayı dinleyelim sizden. Tabii. Amerika'da çok popüler bir yarışma vardı. Evet. Apprentice ismiyle yayınlanıyordu ve orada da işte programı sunan Donald Trump'tı. Hatta Donald Trump o program sayesinde ünlü oldu diyebilirim. Yani sonrasında hani başkanlığa giden seçime kesinlikle ön ayak olan bir programdır bu. Türkiye'de de Türk formatını, Türk versiyonunu yapmaya karar verdik kanalda. Ve tanıtımları dönüyordu ekranda Çırak ismiyle. En yakın arkadaşım Lemi ile de biz iddialaşmayı çok severiz. Paranız yok ama iddiaya giriyorsunuz İzzet Bey, değil mi? Öyle bir de hikaye var. Aynen öyle. Ve izlerken dedim ki ya ben buna başvurursam kesin beni alırlar. Çünkü yani sıra dışı bir hayatım olduğu için o zaman da yeni Tayland'dan dönmüştüm. Hani ilginç bir yarışmacı olabileceğimi düşünüp seçebilirler diye düşündüm. Kesin beni alırlar dedim. O da hayatta almazlar dedi. Gel iddiasına girelim dedi. Ve ben başvurdum. Ama siz orada çok kıvrak bir hareket yapıyorsunuz başvuru sürecinde. Peki onu anlatmak istersiniz. Yoksa yarışmaya başvurmak değil aslında. İzzet Bey'in oradaki bazı performansları çok kritikti. Aynen Buyurun. öyle. Şimdi bir kere başvururken bir fark yaratmanız lazım. Ben de bir grafikerci arkadaşıma ulaşıp şöyle bir kapak yaptırdım. Sanki Forbes kapağına çıkmışım gibi işte kendi fotoğrafımı koydurdum. Altına da işte Türkiye'nin çırağı yazdırdım. Yani sanki yarışmaya hak kazandım, seçildim, birincilikle bitirdim ve sonrasında Forbes'a kapak olmuşum gibi bir mizansen yarattım. Ve yarışma formunun üzerine de bunu koydum. Tabii ki bunu oradaki jüriye sununca herkes şaşırdı tabii ki. Herkes birbirine göstermeye başladı. Bunun üzerine dikkatleri çektim ve beni yarışmaya aldılar. Fakat ekranda olmak istemiyordum tabii ki. Yani bugün de bir yarışma olsa katılmak istemiyorum. Yani ekran önünde olmayı sevmiyorum aslında. Fakat benim için önemli olan iddiayı kazanmaktı. Sonra programa çağırdılar ama gitmedim. Kendi kendimize eğlendik. Peki teşekkürler. Şimdi İzzet Bey'in ilerleyen dakikalarda buna benzer yapmış olduğu başka küçük yaramazlıkları da yine konuşacağız diye önden bir tüyo vermiş olayım ben. Peki efendim, şimdi kitaptan gidiyoruz madem. Kitapta böyle isminin çok zikrettiği bazı kadın karakterler var. İzzet Bey'in hayatına dokunmuş kadın karakterler. Şimdi bunlardan ilk sıralarda yer alan sevgili kuzeniniz Jessica ve annesi Stella'ya uzanacağım ben buradan. Stella'nın bir kitabı var. Ben 44 yaşındayım, oğlum 53 yaşında diye. Şimdi derler ya hani bir kitap okudum, hayatım değişti. İzzet Bey'de de aynı öyle bir şey oluyor. Bu kitaba bir göz atıyor böyle. İzzet Bey'in aklında yeni yeni iş fikirleri canlanıyor. Hemen gidiyor Google'a yazıyor. Ne yazıyorsunuz Google'a? Ne aratıyorsunuz orada? Yurt dışına kitap hakları nasıl satılır diye yazıyorum. Evet, nasıl satılıyor? Ve karşıma New York'ta yapılan bir kitap fuarı çıktı. New York Book Fair olarak geçiyordu. Ben de kitabın özetini aldım ve bu fuara gittim. Ve bu fuarda da Tayvan'ın en büyük ajansını ikna ettim. Çünkü o kadar böyle heyecanlı bir şekilde kitap anlatıyordum ki adamlar da merak etti yani nedir bu kitap diye. Ve bir şekilde okutturdum kitabı onlara ve gerçekten çok beğendiler. Ve Tayvan'da kitap Çince basıldı ve en çok satanlar listesine giren ilk Türk oldu. Harika, elinize sağlık. Tabii bundan sonra 2 yıl boyunca 3 yazarı daha temsil ettiniz. Kimdi o yazarlar? Solmaz Kamuran ve Ayşe Kulin. Ne güzel. 3 yazarı temsil ediyordum.
işimi çok seviyordum. Evet. Fakat maalesef maddi bir getirisi yoktu. Bu yüzden işi devam ettiremedim. İzzet Bey, format nedir? Format nedir? Ben de eskiden böyle sordum, ben de bilmiyordum. Format aslında bir fikirdir. Ve aslında televizyonda gördüğünüz her projeye bir format diyebiliriz. Genelde bazı yarışmalar vardır ki fikri satarak bütün dünyada farklı versiyonlar yapılır. Ve bunlara da biz televizyon formatı diyoruz. Mesela televizyonda izlediğiniz Survivor olsun, Kim Milyoner Olmak İster, Var mısın yok musun? Bunlar hepsi birer televizyon formatıdır. Şimdi niye bu soruyu sordum? Çünkü bir gün yine İzzet Bey'in telefonu çalar ve diğer hatta Jessica vardır ve Jessica, İzzet sen niye format satmıyorsun diye sorar. O da format nedir diye sorduğu için olaylar aslında böyle başlıyor. Peki efendim, şimdi aslında maceranın çok can alıcı bir noktasına doğru yaklaşıyoruz biz. Birazcık bir tarihi yola geçeyim ben. Sizin hayatınızda böyle mucizelerin çok yeri var İzzet Bey. Yani hakikaten ben de sizinle beraber bunlara daha da çok inanır hale geldim. Örneğin mesela bir sunum dosyası gerekiyor, kayboluyor ama sizin yani o kadar can yürekten istiyorsunuz ki o dosyalar bulunuyor, ediyor, bir şeyler oluyor falan, her şey yoluna giriyor. Evet. Şimdi artık yükseliş dönemine doğru yaklaşıyoruz. Hayatınızda bir kan dönemi var. Evet. Sevgili kıymetli ablanız Gila ile beraber bir fuara gidiyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Dosyalarınızı, eşyalarınızı alıyorsunuz. O muhteşem ambiyansı bizim bir gözümüzde canlandırır mısınız? Kan sizin hayatınızda ne ifade ediyor? Nasıl bir dönüm noktası oldu? Bizler de hayal etmeye başlayalım. Evet. Buyurun. Aslında kan benim için kartpostallarda gördüğüm bir yerdi. Hayatımda gitmemiştim. Kırmızı halılı. Ama evet, her zaman işte Cannes Film Festivali'nden dolayı çok Evet. ünlü bir şehir. Her zaman merak ettiğim bir şehirdi. Fakat hiçbir zaman gitme fırsatı yakalayamamıştım. Ve televizyon sektörüne girdiğim zaman fuarın Cannes'da olduğunu öğrendim. Borç parayla Cannes'da bir stand kiraladım. Ve giderken de ablamla beraber gitmeye karar verdik. Biraz babam yönlendirdi. Çünkü ablanız size hep uğur getirdi. Aynen öyle. O yüzden mutlaka ablanı da yanına almalısın dedi. Ve biz bir aslında bilinmeze doğru gittik. İşte elimizde posterler, elimizde laptoplar, fuar alanına gittik. Bir şekilde dekore etmeye çalıştık elimizdeki posterlerle. Büyük bir heyecandı. Aynı zamanda belki birazcık korku da vardı. Çünkü yeni bir işe giriyordum. Artık bu sefer başarmam gerekiyordu. Öncesinde 20 farklı iş denemem oldu işte. Hani kırtasiyeden tutun, oyuncak, Türk yazarların temsilciliği, tekstil, ayakkabı, kozmetik, elektronik ürünler, birçok farklı denemem oldu. Ya çok ufak başarılar yakaladım ya da hiçbir başarı yakalayamadım. Artık bu sefer başarmak istiyordum. Ve bu 21. deneme olacaktı. Beklentim de çok yüksek değildi ama artık çok istiyordum. Ve bir bilinmeze doğru gittik. Türk formatlarını temsil etmeye karar verdik. İlk götürdüğümüz formatta Gelinim Olur Musun formatı. Fakat inanılmaz bir ilgi oldu. Ve çok şükür ilk günden beri hep yukarı yönde bir gidişat oldu. Çok uğurlu geldi ablam. İlk kime sattınız projenizi? İlk kime sattık? Lübnan'a sattık. Lübnan'a sattınız. Evet. Kimdi Herhalde. oradaki alan kişi? Josef'e mi bağlanacağız yoksa? Ciddi misiniz? Hello, how are you? I'm fine. How about you? Well, this is a huge surprise for me. I'm so happy to see you. Yeah, me too. Me too. You look great. Thank you very much. Well, today it's been amazing. Like they made a couple of surprises, and you are one of the best surprise of the day for me. Yeah, me too. Me too. Dear Joseph, this is Ezgi speaking now. First of all, thank you very much for participating in our broadcast. Could you tell us briefly about how your paths crossed with Izzet at Cannes? Yeah, I was at that time working for a Lebanese-based Pan-Arab channel based in Lebanon. And we were in a management meeting in Saudi Arabia, and they were talking about a format, if you can find anything like something about marriage and stuff like that. And suddenly I came back to my office. The first time I opened my computer, by chance, I got an email for a non-name company based in Turkey. It's the perfect format for the perfect bride. This is what I was looking for.
So I replied to the email instantly. And I got the reply instantly also from Izzat. He was surprised and I was surprised. And then he said, like, it's ready. I said, okay, are you ready for a phone call? He said, yes. I called him. And I told him, look, I'm interested in this format. Would you be ready to sell us an option? And then there's silence there because he couldn't know what is an option at that time. So we decided, like, okay, I'll call you back. He called me back. I said, yes, I'm ready to do an option. And MIPCOM was like, I think 3 days after that. So we decided to meet at MIPCOM. We met at MIPCOM. He was like, had this tiny thing downstairs, like very, like he has posters, like stuck there on the walls. And he was with his sister there with like a gown bride there, like with the like white dress and stuff. And we started discussing the format. I like the format. And actually, I like his character because he looked honest and ambitious, very, very ambitious. And this is how our relation started. Thank you so much. It's great. You know, I always tell people you brought us luck as a first client, because first clients are very important, I think, for each company. And you have been a true friend. And each time I tell about Global Agency's story, you play an important role, because let's not forget that you are the one who imposed me to sell Turkish dramas abroad, because I was not interested. That's also a very big thing. Yeah, this is also by pure chance. Look, you're lucky because I think you're a good person. Good person have good karma. And also at that time, my company wanted to intervene in, like, we're buying finished product. And Turkey wasn't as it now in terms of TV dramas, and nobody knows about the Turkish drama at that time. So when I was talking, I met Tirkat and Izzat in Istanbul. I went to Istanbul and I met him and I was watching TV and I got like, oh, very good production values in terms of drama. I went back to my company. I told them, why don't we buy some Turkish drama and dub it? And at that time, the competitor, NBC, they started the exercise, but their first drama was a flop. And I started discussing it with Izzat, and then Noor started. I don't know what was it called in Turkish. It was a huge success in the Middle East. They call it Noor. And I went back to Turkey, and I met Izzat, and I told him, like, would you help me talk to people who have finished drama? So he was suggesting a couple of companies, and then he brought something to his office and said, like, these are the availabilities. And my company didn't want to continue the talk. And I was ashamed of myself. Look, what I did to that guy. He was so generous. He was so helpful. He did and he had connections, and he talked to people, and he made commitment. And I told him, why don't you try to sell it? He said, no, and the drama, who buys Turkish drama? I said, try it. And he did. And look where he is here right now. Yeah, well, it's a big story. It's a big story indeed. Yeah, it is. Joseph, at the end of the conversation, if you could make a wish for Izzat in the new year, what would it be? Actually, I don't wish Izzat. I know Izzat where he's going. He's going to be a star. Thank you. You know, a man, if he has a good heart and he has an ambition and he's honest and everything, look at the people who work with him. I know most of them, everybody's happy. Everybody is happy. Even when they leave his company, they talk good about him and his company, about his way of work. So he deserves the best, and I think it's gonna get to a bigger position. And what he did to Turkish media in itself, I think she should be honored by Turkish government, because he did a lot of success for Turkish drama. And if you go to Cannes, if you go to anywhere, everybody talks about Izzat and his company, Global Agency, the way he promotes, the way he talks to people. So he's going into bigger and bigger places. That's what I think. And actually, I think my Global Agency is also my company. Absolutely. We are family. Thank you very much. See you soon. Welcome. Thank you so much, Joseph. Thank you. Bye. Niye her gece 3'te uyanıyorsunuz? Of. Maalesef hala uyanıyorum. Çünkü şirketi ilk kurduğum zaman en büyük hayallerimden birisi Amerika'ya format satmaktı.
Saat farkından dolayı da tabii ki hani bizde gece yarısıyken orada daha insanlar yeni işe başlıyordu. Ve o dönemde de o kadar heyecanlıydım ki hep gece 3'te kalkıp e-maillerimi kontrol ediyordum. O kadar uzun süre boyunca gece 3'te kalktım ki bu artık yani vücut saatimde bir yer etti ve hala 3'te uyanıyorum. Bunun için doktora da gittim ama çok ciddi egzersizler verdi. İşte her gün aynı saatte uyumam lazım, aynı saatte kalkmam lazım. Bir türlü yapamadım. Bundan dolayı da halen gece 3'te kalkıyorum. Belki bu dinçliğinizi ona da borçlu olabilirsiniz. Ne dersiniz? Aslında uykuya birazcık düşkünüm. Çok erken kalkmıyorum. Uykumu almam lazım. Uyku benim için önemli. Çünkü uykumu aldığım zaman çok dinç oluyorum. Peki, şimdi birazcık artık kitabın sonlarına doğru yaklaşıyoruz sevgili seyirciler. Buraları birazcık daha hüzünlü satırlardan oluşuyor. Çünkü babanızın bir rahatsızlığı söz konusu. Çok meşakkatli süreçlerden geçiliyor bu dönemlerde ki hepsi detaylıca kitabımızda zaten yerini almış durumda. Sizin de isminiz artık iyiden iyiye duyuldu sektörde. Ödüller alıyorsunuz, ödüllerle taçlandırılıyorsunuz. Hatta bir ödülünü de sevgili seyircilerimiz alıyor. Koşa koşa hastaneye geliyor, babanıza gösteriyorsunuz Evet. orada. Böyle bir süreç var sizin hayatınızda ve babanızın kendini iyi hissettiği bir gün takside onunla gidiyorsunuz. Yine ben sevgili Josef'e atıfta bulunacağım. Şimdi Josef sizi arayıp sizden Türk dizisi almak istediğinde siz aslında hiç dizilerle de ilgilenmiyorsunuz. Evet. Ve hani Binbir Gece dizisi sizin hayatınıza bir mucize gibi geliyor. Evet. Burada yine babanızla bir anınız var aslında. Baba bu ancak hikayelerde olur dediğiniz bir konunun tam üzerine Binbir Gece Masalları dizisinin satışı gerçekleşiyor. Evet. Bu aralığı sizden dinleyebilir miyiz? Gerçekten de yani benim de hayatımda en çok etkileyen hikayelerden birisidir. Çünkü babamın şehir efsanesi gibi anlattığı bir şey benim başıma geldi. O da şu şekilde gerçekleşti. Henüz ben daha bu sektöre giriş yapmamıştım. Daha format bile satmıyordum. Sürekli bir denemelerin içinde kendimi buluyordum. Ve bir gün artık pes ettim. Dedim ki babama benimle artık bir şey olmaz dedim. O da hiç merak etme olacak. Yeter ki sabırlı ol. Ben sana çok güveniyorum. Bak ben sana bir hikaye anlatayım dedi. Evet. Ve bir tanıdığının başına gelmiş gerçek bir hikayeyi anlattı. O da şu şekilde bir tanıdığının Tahtakale'de iplik üzerine bir ofisi varmış. Adamın tek yaptığı iş iplik satmakmış. Bir gün bir kumaş ithalatçısı ona geliyor ve kumaşlarını gösteriyor. Bunları satabilir misin diyor. O da yok ben iplikçiyim, kumaş satmam diyor. Peki burada kalsın belki satarsın diyor. Ve kumaşları masasının üstüne bırakıyor. Sonrasında gelen bir müşteri de sen kumaş işine mi girdin? Ben kumaş istiyorum diyor. O da tamam ayarlarım diyor. Ve sonra adam bu şekilde kumaş işine giriyor ve Türkiye'nin en büyük kumaşçılarından birisi oluyor. Bana bu hikayeyi anlattıktan sonra aslında şu mesajı vermek istedi. Merak etme, o şans senin karşına bir gün çıkacaktır. Fakat bu hikayeyi dinledikten sonra ben de doğal olarak bir refleks olarak dedim ki ya bu ancak şehir efsanesi olur. Şu anda böyle hikayeler yok dedim. Ve yıllar sonra gerçekten de aynı şey başıma geliyor. Joseph bana Türk dizisi satsana diyor. Ve ben bir şekilde Türk dizilerini araştırıyorum. Ve masamın üstünde bir sürü DVD birikiyor. Sonra onlar da almayınca uzun süre masamda kalıyor. Ve bir gün Bulgaristan'dan bir telefon geliyor. Bana Türk dizisi bulur musun diyor. Zaten benim masamda var diyorum. Ve gönderiyorum. Almaya başlıyor. Dizi o kadar tutuyor ki ben başka ülkelere satmaya çalışıyorum. Ve sonrasında birçok gelen güçlü dizi sayesinde de şirket inanılmaz büyüyor. Ve Türk dizi sektörü gerçekten şahlanıyor. Ve gerçekten hani babamın anlattığı hikaye birebir başıma geliyor. O yüzden benim için böyle en mucizevi hikayelerden birisidir. Bu anlattığı hikaye farklı şekilde direkt benim başıma geldi. Peki mucizeler daim olsun İzzet Bey hayatınızda. İnşallah. Burada artık değerli kıymetli babanızın vefatı zaten söz konusu oluyor. Bir yas dönemine giriyorsunuz. Evet. Gerçi hayat şartları buna müsaade etmiyor ama tabii ki ritüelle babanızı defnederken orada da bir mucize oluyor. Şu kitap kapağında gördüğünüz sevgili seyircilerim bir beyaz kelebek vardır. Bu beyaz kelebeğe çok iyi bakın. İzzet Bey'in hayatına çeşitli zamanlarda girer, çıkar. O kelebek her belirdiğinde İzzet Bey'in hayatında da
güzel şeyler olur. Bolca kelebeklerle karşılaşmanızı temenni ediyorum ben. İnşallah. Hep siz takip ettiğine inanıyor musunuz o kelebeğin? Ya da babanızın sizi hep takip ettiğine inanıyor musunuz? Şöyle hikayeyi kısaca anlatayım. Evet, lütfen. O gün defnederken babamın tabutunu, tabutu gömdük ve etraftaki bütün toprağı tabii ki üzerine attık ve tamamen kapattık. Tamamen kapattıktan bir 5 saniye sonra içeriden toprağın içine bembeyaz bir kelebek çıktı. Oldukça da büyük bir kelebekti ve herkesin üzerine bir daire çizip gitti ve herkes o kelebeğe bakmaya başladı. Herkes birbirini gördün mü diye konuşmaya başladı. O gün tabii ki herkesin tüyleri diken dikendi. Çünkü çok doğaüstü bir olaydı. Fakat daha da ilginci, belki 2 ay boyunca her gece evin camına beyaz kelebek geldi. Ve ben bunu araştırmaya başladım. İnternette de kelebeklerin ruhu temsil ettiği yazıyor. O yüzden yani evet belki bugün görmüyorum artık kelebek ama çok uzun süre kelebek gördüm. Yani bence çok uzun süre bizi izledi. Ne güzel. Ve iyi olduğumu da görünce artık onun da ruhu rahat etti diye düşünüyorum. Babanızın devri daim olsun. Gerçekten kalben söylüyorum bunu. Sağ olun. Peki, şimdi böyle sohbetimizin ortalarında sevgili seyircilerimiz dedim ki bazı kadın karakterler var İzzet Bey'in hayatında diye. Şimdi en önemli kadın karakterlerin başında sevgili eşiniz geliyor tabii ki. Tabii ki. Değerli eşi Rose Hanım'la da böyle yine enteresan bir evlilik hikayeleri var. Kitapta okursunuz. Şimdi hiç oraya girmeyeceğim ben ama buradaki başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi işte açılıyorsunuz, açılamıyorsunuz, Rose Hanım'a evlenme teklif ediyorsunuz, edemiyorsunuz. Bir akşam bir restoranda yemek yiyorsunuz. Evet. Yan masada bir grup oturuyor. Böyle çok eğlenceli bir grup. Orada bir beyefendi size bakıyor. Diyor ki alyans yok mu diyor. Teklif yok mu falan diyor. Siz de böyle bir şaşırıyorsunuz falan. Sonra o beyefendiyi dergide görüyorsunuz kim olduğunu. Evet. Kimdi o beyefendi? Ali Sabancı'ydı. Evet, şimdi ben de bunu itiraf edeyim. Ali Bey'i de bağlayacaktık yayınımıza. Evet, gerçekten öyle. Pazar günü uçakta aklıma geldi bu. Çok iyiymiş. Havaalanında inşallah Ali Bey'le karşılaşırım falan dedim ama öyle bir şey olmadı. Neyse ama ulaştım. Tabii ki ulaştım. Gerçekten. Ancak kendisi yurt dışında olduğu için bu yayına katılamadı. Ama eminim ki olsaydı bütün naifliğiyle yine size hoş sözler söylerdi. Ona da saygılarımızı buradan iletiyoruz efendim. Bu da benim anım olarak Olsun, sizin uğraşmanız hafızanızda bile yeter. kalsın. Teşekkür ederim. Peki eşinize de sevgiler buradan iletmiş olalım. Ve artık sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi mucizeden çok bahsettik. İşte kelebek dedik, mucize dedik, bin bir gece dedik filan ama ben şuna inandım bir okuyucu olarak da. Sizin hayatınızdaki insanların da bir tılsım, bir efsunu var. Yani hakikaten öyle yani hani annenizin farklı bir aurası var, sevgili ablanızın farklı bir enerjisi var. Şimdi bu efsunlu insanların da bazı sahip olduğu objeler var. Size çok uğur getiriyor. Bazen böyle mesela arabada giderken hiç beklenmedik bir telefon alıyorsunuz filan. Evet. Ya da bazen o objenin üzerinde bir takım renk değişiklikleri olunca kötü haber alıyorsunuz filan. Bir melek kolyesi var. Hatırladınız mı kolyeyi? Ama o ablamın. Tamam. Evet, ablama ait. Evet, doğru. O zaman biliyorum ki hep görüşüyorsunuz ama o kolyenin sahibiyle ben şurada camdan cama bir konuşmanızı istiyorum. Sevgili Gila Hanım hattımızda. Öyle. Bunu da beklemiyordum çünkü. Ben inanıyorum ki. Zannettim ki. O yüce ruhlu babanız şu an sizi görüyor. Evet. Hadi iki kardeş bir konuşun birbirinizle. Gila Hanım merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sürprizler herhalde üst üste geliyor. Evet, duygusal oldu vallahi bütün gün. Tahmin edebiliyorum. Dediler ki çok tatlı bir sürpriz hazırlanılıyor. Ben de o zaman dedim melek kolyemi takıp sizlere katılacağım. Teşekkür Harikasın. ediyorum. Sevgili Duygu Hanım dedi ki kolye yanındaymış çünkü Türkiye'de değilsiniz şu anda. Ay dedim eyvah kolye döndünüz mü? Sabaha karşı döndüm. Ay çok iyi. Kolyenin yanında olduğunuzu söyledi. Çok mutlu oldum ben de. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Şöyle bir gözlerinizin içine bakın birbirinizin. Bu güzel kardeşlik hikayesini bütün seyircilerimizin ben duymasını istiyorum. Yani şimdi zor tabii konuşmak. İzzet benden 8 yaş küçük olmasına rağmen gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum benim öğretmenim olmuştur. Beraber kardeşten öte işte de çok güzel yıllar beraber geçirdiğimiz için yaklaşık 12 yıl beraber çalıştık. 25'e yakın fuara gittik. 22 Skanda,
Las Vegas'ta, Moskova'da, dünyanın birçok yerlerinde beraber fuarlara katıldık. Acı tatlı gerçekten inanılmaz hikayeler biriktirdik. Ona karşı son derece yüksek bir saygı duyuyorum. Çünkü Global Agency'yi kurduğu zaman 20'li yaşların sonundaydı. Çok çok gençti. Fakat gözünde inanılmaz bir azim, inanılmaz bir başarıyı yakalama hırsı vardı. Ben eğer sizler de müsaade ederseniz ilk gittiğimiz fuardan birkaç hikaye anlatmak istiyordum. Hikayeyi zaten çoğunuz biliyor, kitapta da yazıldı, belki sizler de konuşunuz. Ben gerçi babamın beni İzzet'in yanına şans getirsin diye inanın yolladığını bilmiyordum. Ben bunu seneler sonra İzzet'in yaptığı bir konuşmada duydum ve çok çok şaşırdım. Dolayısıyla birden bir an içinde kendimi bu işin içinde buldum. İzzet bana projeyi gösterdi, seyrettirdi. Hiç beğenmedim, hiç inanmadım. Bütün uçak yolculuğu boyunca yemek bile yiyemedim. Allah'ım diyorum, bu nasıl bir şey yani? Sattığımız proje gelin kaynana yarışması, gelinim olur musun? Bir Semra Hanım var, sürekli bağıran, sürekli bağdaş kurup oturan, örgü ören, çığlık çığlığa görüntüler. Allah'ım diyorum, biz bunu nasıl götüreceğiz? Yani fuarda Avrupalılara nasıl sunacağız? Ha bir de soruyorum İzzet'e. İzzet emin misin? Rahat ol. Evet, muazzam olacak. Allah'ım yarabbim. 1 saat 2 saat geçiyor. İzzet'ciğim emin misin biz böyle bir proje? Merak etme, muhteşem olacak. Ve gerçekten İzzet'in öngörüleri çok yüksektir. Böyle ona atmaca gözlü diyorum ben. Gerçekten fuarın daha 1. gününde inanılmaz kuyruklar oluştu. Sektördeki en büyük isimler bizden bu projeyi almak için adeta yarıştı. Ve çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu İzzet'in öngörüsünün yüksek olmasıyla ilgili aklımdaki en güzel hikayelerden biri. Daldım gittim, ben de acayip böyle duygulardan duygulara geçiyorum. Gülay Hanım, hakikaten tam hayal ettiğim gibisiniz siz bu arada. Böyle coşkulu, böyle heyecanlı, hoş bir hanımefendi hep tasavvur etmiştim. Hiç yanılmadım. Çok teşekkür ediyorum size. Sevgili oğlunuzu da öpüyorum. O da İzzet Bey'in hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın diyorum ben buradan. Eğer bir dakika kadar küçük bir hikaye anlatmama daha tabii, müsaade buyurun, ederseniz, buyurun. İzzet'le ilgili 2 tane daha küçük hikaye anlattım. Tabii. Bir tanesi de İzzet'in kitapta sürekli bahsedildiği hayalperest yönünü anlatan bir hikaye. Biz ilk fuara gittik. O zamanlar daha pek para pul yok. Otobüsten indik. İnanılmaz büyük bir konstrüksiyon. Binanın üstü o dönem sektörün en büyük isimlerinden biri. Bütün binayı, bütün konstrüksiyonu kaplamış ve kendi projelerini temsil ediyor. İzzet bana çok sakin ve çok ciddi bir şekilde, "Gila, sence biz bu binayı ne zaman kaplarız?" dedi. Ben de ne kadar yazık ki öyle düşünmüşüm. Tabii ki hiçbir zaman dedim. Ve gerçekten sadece 4 sene sonra bizler Cannes'ın en güzel binasını sürekli olarak kaplamak üzere giydirdik. Cannes'ın en güzel yerinde sürekli olarak Global Agency binayı kaplayarak temsil ettik. O küçücük 20'li yaşlarındaki çocuğun o öngörüsü, o isteği, o hayalperestliği bir ömür sonra gerçek olsun. Benim İnşallah. dileğim İzzet'in bu heyecanı, bu hayata bağlılığı hiç bitmesin. Hep onunla beraber olsun. İnşallah, seni çok seviyorum. Sizi öpüyoruz sevgili Gülay Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Duygu patlaması. Patlaması hakikaten yani bana da Evet. geçti ve inanılmaz enerjisi yüksek bir hanımefendi. Hakikaten hep bir ömür elleriniz hiç ayrılmasın. İnşallah çok önemli. Bizim burada gözlerimiz doluyor, ağzımız kuruyor. Sevgili seyircilerimiz, hakikaten çok enteresan bir yayın yapıyoruz bugün. Ama ben çok mutluyum. Kendi adıma çok farklı ufuklarla buradan ayrılacağımı düşünüyorum. Şimdi toparlayacak olursak 2022'ye sayılı günler kaldı. Evet. Benim gibi hayalperestlere, hayalleri çok olanlara Evet. ne söylersiniz İzzet Pinto? Bana bazen soruyorlar işte hani başarının sırrı nedir? Aslında tek bir kelimeyle açıklayamazsınız. Fakat son zamanlarda düşündüğümde tek bir kelimeyle açıklayabiliriz. Bence cesaret. Eğer cesaretiniz olursa her şeyi gerçekleştirebilirsiniz.
herkese cesaret diliyorum. Çünkü o cesareti içinizde bulursanız, onu sahip çıkarsanız bütün hayaller gerçek olabilir. Yolunuz çok açık olsun. Bu hikayenin burada biteceğini ben zannetmiyorum. Bu kitabın devamının gelmesini de bence ekranları başındaki seyircilerimiz de çok istiyorlar. Belki kitap, belki dizi. Sürprizlerle bekliyoruz İzzet Pinto'yu. Çok teşekkür ediyoruz ben size. yani ne kadar teşekkür etsem az. İnanılmaz bir yayın oldu. Çok duygulandım. Galiba hayatımdaki en özel günlerden birisi oldu. Bana bunu yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Ne güzel bunu duymak. Efendim sevgili seyircilerimiz, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ben kitabı okurken satırlarında kayboldum. Sohbeti ederken tıpkı bir dizi izler gibi izledim. Bende bıraktığı etkisi tarifsiz, eminim sizlerde de öyledir. Bir başka yayınımızda Deniz Akademi YouTube kanalında buluşuncaya dek hoşça kalın.